Evlerin, iş yerlerinin, her bir yerlerin, sarayların kapıları var da insanların kapısı yok mu? Hem de içeriye doğru, içeriden içeriye doğru açılan bir sürü kapıları var. Neler mi bunlar? Gelin birlikte bakalım. Şimdi arkadaşlar, evet öncelikle bizim her birimizin bir 7 tane basit kapısı var. Ve bunların da unsurları var. Ağzımız, burnumuz, gözlerimiz, anüsümüz, idrar yollarımız, birçok yerde aslında evet kapılar var. Ama bunun dışında hormonlarımız var, kapılar ve bir de enerji kapılarımız var. Bunlardan bir tanesi bizim toprak kapısı. Toprak kapısında neler oluyor? Nasıl bir kapı burası? Burası köklenmenin, hayatla bağ kurmanın kapısı. Peki her bir kişi hayatla bağ kurabiliyor mu? Köklenebiliyor mu? Hayır. Kimisi savruluyor, saçılıyor, bu hayatı sevmiyor. Bir an evvel gitmek, kaçmak ya da herhangi bir şeye kendine ait hissetmiyor. Oysa ki bazı kişilerde gerçekten hayata kökleniyor ama kimisi aşırılıklarla, aşırı madde, dünya sevgileriyle köklenebiliyor. Ya da kaba kelimeler, küfürler, negatif, olumsuz duygularla, bağımlılıklarla köklenebiliyor. Bunlar da aslında köklenmenin bir taraftan negatif unsurları ya da toprak kapısını olumsuz kullanma ama bir şekilde topraklanıyor. Diğer taraftansa hayata gerçekten severek, sevgi bağları ve köprüleri kurularak bir şekilde köklenmek var. Diğer taraftan bir kapımız var ki bizim yaratım kapısı, üretkenlik kapısı. Hayat içerisinde neler üreteceğiz, neler yaratacağız ve bu yaratımlarımız bize ne fayda etsin? Çünkü bir taraftan korku da bir yaratım, korkunun kızı olan endişe de bir yaratım. Endişelendiğinde kişi onları hayatına bir yaratımla davet edebildiği gibi tam tersine hayata güvenerek, severek ve sevildiğini hatırlayarak bambaşka yepyeni yaratımlar da yapabiliyor. Diğer taraftan tabii ki öyle bir kapımız başlıyor ki gücün kapısı. Her türlü enerji alanını güçlenerek, gücü alarak, güç enerjisiyle belki seni buluşturup çok yükselten bir kapı. Peki bu kapıyı olumsuz ya da olumlu kullananlar yok mu? Buradan içeriye giderken bir sürü belki hayatında zorluklar yaşayanlar yok mu? Var tabii ki. Özellikle güç isteyenler hayatında bir sürü güçlüklerle o alanı güçlendirebilmek için belki de çeşitli zorluklarla karşılaştı. Oysa ki bu kapılardan yine de gücü nereden geldiğini bilerek, gücün farkındalığıyla o güç kapılarından geçilebilir ki işte özellikle Yolcu kitabında bunu detaylı ve yoğun bir şekilde anlattık. Gücün doğru kullanımında ya da bu kapının anahtarını doğru şekilde eğer kullanabiliyorsan, açıyorsan güç sana akıyor, güç seninle birlikte oluyor. Yok eğer sen güce taparsan, tapınırsan, gücün kendinin olduğunu zannedersen güç seni kullanmaya başlıyor. Bir bakıyorsun ki sen gücün esiri olmuşsun. Diğer taraftan tabii ki sevginin bir kapısı var. Birbirimizi severek, sevgiyle birbirimize akarak, sevgiyi içeriye alarak. Tabii ki bu kapının sadece olumlu tarafları değil, olumsuz tarafları da var. Bu sefer katılıkla, gaddarlıkla, kendini sevmeyerek, etrafındakilere belki hoş olmayan şekilde davranışlar yaparak, acımasızca davranışlar içeriden besleyerek, yeteri kadar aslında aşağıdaki kapıların hakkını vermediklerine kişi bizim cennet kapısı dediğimiz sevgiden içeriye giremiyor. Ama oradan sonra tabii ki bir ifadenin, dilin, belki taleplerin, dillendirmenin ve dileklerin kapısı başlıyor. Sen ifade ettikçe, ifadenin anahtarını doğru kullandıkça yaratımların belki de çok güzel, bambaşka olabiliyor. Ve bundan sonra bir dönüşüm kapısı geliyor. Kendini evet bir yerden bir yere kadar getirdin ama bundan sonra elinde öyle bir anahtar var ki dönüşüm kapısının da o anahtarı doğru kullandığında o ana kadar getirdiğin her bir şeyi yine de yenileyebilme ve dönüştürebilme hakkı veriyor sana. İstersen dönüşürsün, istersen yenilenirsin. Ama peki nasıl? Nasıl yapacaksın bunu? İşte burada duygularını, düşüncelerini, duygularla birlikte bütün akli ve kalbi sistemlerini fark ederek, doğru okuyarak doğru yerlere koymak durumundasın. Ve tabii ki bütün ilişkilerinde hayat yansımalarını kendini görmek durumundasın. Çünkü burada hayat aynasında artık okumak var, bilmek var, fark etmek var, idrakine varmak var. Ve o idrak kapılarının her bir basamağında yine sen, kendin ve kendini okumak var. Kendini okumayan insan hayatı okuyamadığı gibi hayatı okuyamadığında tabii ki bu hayatı ona vereni, sunanı da görüp okuyamıyor. Ve ondan sonra tabii ki yeryüzünden gökyüzüne açılan bir kapı var. Gökyüzü kapımız.
kainat internetine bağlanabilme, kainatın sırlarını, bilgilerini bilen değil bildirilen olabilmenin anahtarını sana sunabilir. Ve tabii ki bunu bambaşka yolculuklarla, bambaşka tatlarla içeride her birimiz her an yapabilme gücüne sahibiz. Diğer taraftan da şöyle bir şey var ki eğer sen bu dönüşümün anahtarını doğru şekilde klik diye açabiliyorsan, doğru şekilde ya da hani www.ünalgüner.com yazıp hangi yere bağlanmak istiyorsan oraya bastığın enter tuşun senin aslında gökyüzü kapın. Çünkü gökyüzü kapısı sana aşağıdan getirdiklerinde yukarıya sunuyor. Ve eğer sen bu kapılarının nerede nasıl olduğunu, nasıl açılıp nasıl kapanacağını ya da birinin hakkını vermeden tekrardan aşağı döneceğini biliyorsan her birinde neler yapacaksın? Her birinin elementi, enerjisi, frekansları ne? Kendinde bunları görmek, kendinde gördükçe, kendinde tanıdıkça ve bu sefer kendi kitabını, kendi kendine yolculuğunun kitabını kendine de bildirmiş olacaksın ki aslında bir taraftan da yolcu kitabı kahramanın kendine yolculuğunda sana bunları anlatıyor da olacak. Diğer taraftan sen bu ilk önce 7 kapıyı, bu 7 kapının hakkını verebiliyorsan ondan sonra yeni bir yol açılıyor senin için. 13 kapı. 13. kapının da hakkı var. O hakları da farkındalığıyla ve idrakiyle verebiliyorsan bu sefer onun üzerinde 19 var diyeceğiz. O 19'un, 19 katın kendindeki, hayattaki, kainattaki ve evrendeki sırları, bilgisi ve bilgeliğiyle buluşacaksın. Haydi gel, yola çıkalım yolcu. Sevgilerimle.